Herkese merhaba, ben Hakan Canbaz. Bu haftaki videomuzda konvansiyonel enerji kaynaklarını şimdilik bir köşeye koyarak alternatif enerji kaynakları ile ilgili bir analiz yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Şüphesiz ki dünyamız hidrokarbon bazlı yakıtların aşırı kullanımından dolayı artık emisyon seviyelerinin ve küresel ısınmanın kritik bir hal aldığı bir duruma doğru ilerlemektedir. 10 yıl öncesine kadar pek çok devletin, pek çok yönetimin ve birliğin görmezden gelmeye çalıştığı bu durum, özellikle son 5 yılda küresel anlamda ilk ciddi emarelerini göstermeye başlamış ve alışılagelmiş olan kaynakların ciddi şekilde azaltılması gerektiği gerçeğini insanlığın yüzüne vurmuştur. Daha temiz, daha yeşil, doğaya ve dünyaya zarar vermeyen, çevre dostu yakıt üretim teknolojilerinin hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır. İşte bu bağlamda genelleştirilmiş bir bakış açısıyla bakarsak, konvansiyonel fosil yakıtlardan çok daha çevre dostu olduğu bilinen iki farklı enerji türü ön plana çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji. Öncelikle düşük karbon ayak izi içermesi planlanan bir gelecekte nükleer enerjinin rolü ve içerdiği riskler devletler bazında oldukça uzun yıllardır süren bir tartışmanın ana konusudur. Yenilenebilir enerji tarafına bakacak olursak, bu enerji kaynaklarının kullanımının ve üretim teknolojilerinin son 20 yılda yavaş fakat istikrarlı bir yükseliş gösterdiği görülmektedir. Bu durumda sorulması gereken soru şudur: çevresel anlamda konvansiyonel enerji ile kıyaslandığında doğaya karşı daha duyarlı ve nükleer enerji ile kıyaslandığında da daha az risk içeren bu enerji kaynaklarının küresel ısınma ve karbondioksit emisyonunu kısa zamanda minimuma indirebilme potansiyeli nedir? Şu anda dünyada hidrokarbon yakıtların etkilerini minimize etmek amacıyla acil bir eylem planının hayata geçirilmesi ve bu yolda yapılacak her şey mübahtır mantığını benimsemiş bir kitle mevcuttur. Bu düşünceye sahip olan kişi ve gruplar, yenilenebilir enerjiye tam anlamıyla geçişin 40-50 yıl gibi uzun bir zaman diliminde gerçekleşebileceğini, ancak dünyanın böyle bir sürede zaten çevresel açıdan geri dönülemez bir yola gireceğini ve nükleer enerjiye küresel bir geçişin çevresel anlamda karbondioksit salınımını keskin bir şekilde azaltacağını ve tek çözümün bu olduğunu savunmaktadır. Yenilenebilir enerjinin kesin çözüm olduğunu savunan gruplar ise bunun daha uzun bir süreç alacağını kabul etmekle birlikte nükleer enerjinin taşıdığı risklerin sağlık ve çevre güvenliği açısından çok daha yüksek olduğunu ve uzun süre alsa bile kesin ve risksiz çözümün yenilenebilir enerjiyi küresel anlamda yaymak olduğunu savunmaktadır. Dilerseniz şimdi bu bilgiler ışığında nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının durumunu artılarıyla ve eksileriyle bir inceleyelim. Yenilenebilir enerji temel olarak doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından bir süreklilik sağlayacak şekilde takviye edilebilen enerjidir. Bu enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrolik enerjisi olarak sayılabilir. Güneş enerjisi ısıtma için kullanılabildiği gibi güneş pilleri yardımıyla elektrik enerjisi eldesinde de kullanılabilmektedir. Günümüze kadar yüksek üretim maliyetleri ve görece olarak teknolojinin henüz pik noktaya ulaşamamasından kaynaklanan düşük verim seviyelerinden dolayı global enerji üretiminde yavaş ancak kararlı bir şekilde yükselen bir market payı bulunmaktadır. Gelecek vadeden bir yenilenebilir enerji türüdür. Rüzgar enerjisi aslında çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olsa da elektrik üretmek için bu enerji türü 19. yüzyılın sonlarında prototip olarak geliştirilmiş olup 1970'lerde Danimarka'da ilk rüzgar türbinleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu türbinler 20-30 kW gücündeydiler. Günümüzde ise parklarda, bahçelerde, akü depolamalı mini sistemlerde kullanılan küçük ölçekli türbinlerden tutun da 7 MW'lık dev rüzgar türbinlerine kadar her ölçekte başarılı bir şekilde uygulanan bir enerji eldesi yöntemidir. Jeotermal enerji ise yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş ve belirli bir ısıya sahip jeotermal akışkanın kullanılmasıyla enerji elde edilmesine dayanan bir sistemdir. İçinde su bulunmayan sıcak kuru kayalarda bir jeotermal enerji kaynağı olarak rahatlıkla sayılabilir. Yangın, patlama, zehirlenme gibi risk faktörleri taşımaması ve %95'in üzerinde verim sağlayabilmesi, ayrıca yerleşim alanlarında kullanılabilme rahatlığı ile büyük avantajlar sağlayan bir enerji türüdür. Her ne kadar güvenli bir enerji türü olsa da küresel ölçeklerde jeotermal enerjiden elektrik üretimi henüz istenilen düzeylerde değildir. Tarım atıkları, orman sektörü, hayvansal atıklar veya şehir atık sularının
oksijensiz ortamda çürütülerek çeşitli su bitkileri gibi canlı biyolojik kaynaklar yoluyla elde edilen yakıta biyogaz, bu enerji türüne de biyokütle enerjisi denilmektedir. Biyokütleden enerji eldesi de küresel bazda henüz istenilen sonuçları verebilmiş bir enerji üretim kaynağı değildir. Hızla akan suyun debisini elektrik enerjisine çevirmeyi amaçlayan hidrolik enerjisi eldesi için de çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Ancak bu uygulamalarda henüz istenilen boyutlarda, istenilen düzeyde değildir. Nükleer enerji ise atomun çekirdeğini kullanarak elde edilen bir enerji türüdür. Ve bilindiği üzere Einstein'ın meşhur E=mc² formülüne esas alır. Tabii ki bu kütle enerji denklemi tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz. Bu daha doğru bir şekilde nükleer kuvvetleriyle açıklanabilecek bir durumdur. Bu kuvvetleri kullanmak ve nükleer enerjiyi zorlanmış olarak ortaya çıkararak başka enerji tiplerine dönüştürebilmek için nükleer reaktörlere ihtiyaç vardır. Nükleer reaktörlerde enerji çevrimi temel olarak 3 nükleer reaksiyondan biriyle oluşur. İlk olarak yarılanma, yani çekirdeğin parçalanarak daha kararlı hale gelmesi olayıdır. Aslında bu doğal yollarla daha yavaş bir şekilde gerçekleşen bir fisyon olayıdır. Fisyon olayı ise atom numarası çok büyük olan bir çekirdeğin parçalanarak kütle numarası daha küçük iki farklı çekirdeğe dönüşmesi olayıdır. Radyoaktif elementler kullanılır ve fisyon reaksiyonu aktifleşme enerjisi dediğimiz bir ilk enerjiye ihtiyaç vardır. Ve bu nötronların her biri uranyum atomları ile tepkimeye girer. Eğer fisyon reaksiyonları kontrollü olarak yapılmaz ise açığa çıkan enerji büyük bir patlama oluşturur. Kontrolsüz olarak yapılan fisyon patlamalarının en güzel örneği atom bombalarıdır. Durumu biraz daha açıklamak gerekirse, fisyon reaksiyonunda uranyum 235 radyoaktif elementi nötron bombardımanına tutulur. Bombardımanda uranyum 1 adet nötron alır ve uranyum 236 durumuna geçer. Ve bu kendiliğinden parçalanıp baryum 142 ile kripton 91'e dönüşmesine neden olur. Bu reaksiyonun sonucunda 3 nötron salar ve işte bütün olay bu noktada başlar. Eğer o 3 nötron ortamdan alınmaz ise bu nötronlar diğer uranyum 235'lerin yapısına katılarak zincirleme bir reaksiyonun ilk adımını tetikler. Her bir uranyum 236 parçalandığı sırada 3 nötron çıkarır ve toplamda açığa çıkan enerji 20.000 ton TNT'nin enerjisine eşittir. Nükleer enerji santrallerindeki her proses sürekli olarak kontrol ve denetim altında tutulamaz ise bu reaksiyonlar sırasında yapılacak en ufak bir yanlış bir atom bombası atılması sonucu oluşan manzara ile karşılaşmamızı kaçınılmaz hale getirir. 3. Füzyon, yani atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu. Burada iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturması söz konusudur. Bu çekirdek tepkimesi olarak da bilinir ve çok büyük miktarda enerjinin açığa çıkmasına neden olur. Bu işlemle oluşturulabilecek en ağır element demirdir. Bu enerji potansiyeli ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrasında hidrojen bombası olarak nitelendirilen termonükleer silahların üretiminde kullanılmıştır. Başka bir örnek daha verecek olursa, Güneş'te füzyon reaksiyonları her an kendiliğinden doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneşten dünyamıza gelen ışık, hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybı sonucunda enerjinin üretilmesiyle ortaya çıkar. İşte bu noktada bu enerji büyüklüğünü hesaplayabilmek için ünlü E=mc² eşitliğini rahatlıkla kullanabiliriz. Füzyondan enerji kaynağı olarak yararlanılması durumu ise yüksek denetim altında gerçekleştirilmesi gereken oldukça çetrefilli bir iştir. Atom çekirdekleri pozitif yük taşır ve birbirlerine yaklaştırılmak istendiklerinde büyük bir kuvvetle birbirlerini iterler. Bu pozitif yüklü çekirdeklerin kaynaşmasını sağlamak ancak aralarındaki itme kuvvetini yenebilecek bir kuvvetin uygulanmasıyla mümkün olur. Gereken bu kinetik enerji 20 ile 30 milyon derecelik bir sıcaklığa eşdeğerdir. Hidrojen enerjisini kullandığı bu reaksiyonlar sonucunda hiç radyoaktif madde ortaya çıkmaz ve %100 çevre dostu bir yöntem olarak bu yöntem rahatlıkla kullanılabilir. Ancak elektrik ve ısı üretmek amacıyla kullanıldığında her bir prosedüre son derece bağlı bir şekilde hareket edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer enerji olarak her iki enerji türü de fosil yakıtlardan çok daha temiz ve sistemleri doğru işlediğinde çevreye zararları çok daha az olacak enerji türleridir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında verimlilik seviyesi göreceli olarak daha düşük olup gelişen teknolojiler ile zaman içerisinde istenilen düzeylere geleceği öngörülmektedir.
Nükleer enerjide ise enerji eldesi son derece yüksek güç çıkışları ile sonuçlanmaktadır. Yenilenebilir enerjide meydana gelebilecek kazalar nükleer enerji ile kıyaslandığında daha sık olabilmekle birlikte etkileri küçük çapta olmaktadır. Fakat nükleer enerjide kazalar çok daha nadir görülmesine rağmen tek bir kazanın tüm dünyayı derinden etkileyen sonuçları olma ihtimali yüksektir. Yenilenebilir enerji kaynakları için kurulum maliyetleri ve harcanacak zaman nükleer enerjiye göre daha düşüktür. Nükleer enerjide ise ağır özel tasarım depolama alanları gereklidir. Maliyet oldukça yüksek ve bir tesisin inşası 5 ila 10 yıl arası süre alabilmektedir. İnşa süresi boyunca ise milyonlarca dolar yatırım gereklidir. Ancak özellikle atomik parçacıkların birleşme reaksiyonu prensibine dayanan füzyon reaktörlerine, gelişen yapay zeka teknolojileri ve otonom mekanizmalar yardımıyla gerekli önlemlerin alındığı bir füzyon reaktörü, 100 milyon nüfusa sahip bir ülkenin tüm enerji ihtiyacını o reaktörün hayatı boyunca rahatlıkla karşılayabilmesini sağlar. Füzyon reaktörleri, başarılı ve güvenlik risklerinin minimize edilerek uygulanması durumunda fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları dahil diğer bütün enerji kaynaklarına olan ihtiyacı bitirecek, hidrokarbon çağına kesin bir şekilde son verecek, sıfır karbondioksit emisyonu ve sıfır radyoaktif ürün eldesiyle tertemiz bir çevre ve gelecek için tüm dünyaya yardımcı olabilecek yüksek potansiyeli olan bir enerji kaynağıdır. Yani özetle tüm önlemlerin yapay zekaya dayalı bir şekilde alınmış olduğu, insan kaynaklı hata faktörünü sıfıra indirebilmiş olan yüksek güvenlikli bir füzyon reaktörü ve bu füzyon reaktörlerinin tüm dünyaca yaygın hale getirilerek uygulanması, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere başka hiçbir yakıt türüne ihtiyaç duymadan çevreye sıfır zararla enerji ihtiyaçlarımızı karşılamayı olanaklı hale getirecektir. Bu teknolojiye tam anlamıyla ulaşana kadar yapılabilecek en mantıklı çözüm ise her bir ülkenin tüm bu enerji üretim teknikleri arasında bir optimizasyon yaparak doğaya en az zararı verecek en verimli kombinasyonu sağlamasından geçer. Lütfen videoyu beğenmeyi ve verdiğim linkten abone olmayı unutmayın. Enerji, petropolitik ve çevre alanlarında güncel ve az bilinen konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.